Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir cazip hisseler videosuyla daha karşınızdayım. Öncelikle burada anlatılanların hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olmadığını söylemek istiyorum. Sadece bir eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Bu cazip hisseler konusunda uyguladığımız bir strateji vardı. Bu stratejinin nasıl yapıldığını burada ayrıntılı bir şekilde anlatmayacağım. Şuraya yukarı kartını bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kısaca şöyle bahsedebilirim. Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Eksi 90 seviyesinin altında kaldığı haftalarda ve kırmızı bir mumla kapanış yaptıysa eğer hissemizi topluyoruz arkadaşlar. Daha sonra eksi 10 seviyesinin üzerine atasaya kadar bekliyoruz. Orada uyumsuzluklar arıyoruz. Ve daha sonrasında eksi 40 seviyesinin altında kapanışlar gelmeye başlayınca hisseden tamamen çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda yaptığımız videolarda bazı hisseler belirlemiştik bunlarla alakalı. Bunlar nelerdi? Şöyle sağ tarafta görüyorsunuz. Şu anda ekleme yapılması gerekenlerin yanına kırmızı, ekleme yapılması gerekmeyenlerin yanına mavi işaret koydum arkadaşlar. Evet, Sasa hissesine bakalım. Mesela burada geçtiğimiz hafta son alımı yaptık ve sonrasında yeşil mum geldi arkadaşlar. Şu anda alımımızı yapmıyoruz. EKGO'ya bakalım. Buna kırmızı işaret koyduk. Burada henüz eksi 90 seviyesinin altında devam ettiği için fiyat alımımızı yapmaya devam ediyoruz. 8'e böldüğümüz bütçe ile. Görüyorsunuz arkadaşlar, burada dikkatimizi çeken bir nokta var. Fiyat haftalar boyu aşağı yönlü ilerliyor. Ama Williams indikatörü 3 haftadır yukarı doğru yöneliyor arkadaşlar. Artık 1-2 hafta içerisinde ben EKGO hissesinde yükseliş gelmesini beklerim arkadaşlar. Diğerlerine tek tek bakmıyorum. Mesela CASA'ya renk koymamışız. Koymamamızın sebebi burada artık istediğimiz hedefe gelmiş olması ve yönünü aşağı çevirmiş olması arkadaşlar. Eksi 40 seviyesinin altında kapanışlarda bu hisseden çıkacağımızı söylemiştik. Tam o seviyeden yönünü yukarı tekrar çevirdi. Biraz daha bekleyebiliriz. Pegasus, Türk Hava Yolları, Garan, Ereğli, Toaso, Astor, Sahol, Turkcell, bunların hepsi şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde. Dolayısıyla ekleme yapmamız gerekmiyor bu hafta. İsdemir hissesine bakalım. Burada ekleme yapmamız gerekiyor. İsdemir hissesi tekrardan eksi 90 seviyesinin altına atmış durumda. Geçtiğimiz hafta yeşil mumla kapattığı için ekleme yapmamıştık. Bu hafta tekrardan kırmızı düşüş mumuyla kapattığı için ve eksi 90 seviyesinin altında kaldığı için tekrardan eşit miktarda ekleme yapabiliriz arkadaşlar. Coca-Cola geçiyorum. Burada bakın güzel bir yükseliş oldu geçtiğimiz hafta. Kozal'a kırmızı işaret koymuşuz. Burada da fiyat düşmeye devam ediyor. Fakat gördüğünüz gibi Williams indikatörü yukarı doğru yöneliyor. Ama şu anda eksi 90 seviyesinin altında olduğu için ekleme yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada 22.02 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz var. Muhtemelen buradan desteğini alıp yukarı yöneleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Türk Telekom, Anadolu Efes, Kontrolmatik, AG Hol, bunlarda da eksi 90 seviyesinin üzerine yükseldiği için Williams indikatörümüz. Artık ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Alarko'da bunu kırmızı işaretlemişim ama bunu yeşile çeviriyorum arkadaşlar. Çünkü fiyat düşmüş ama eksi 90 seviyesinin üzerine atmış Williams indikatörü. Ekleme yapmıyoruz dolayısıyla. Kare SRM'ye bakalım. Burada fiyat düşmüş. Williams da düşmüş ve eksi 90 seviyesinin altında. Ekleme yapıyoruz. Bu da muhtemelen şu 69.40 Fibonacci desteğinden desteğini alıp yönünü yukarı çevireceğini düşünüyorum. ZRGO buraya ekleme yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerinde. TSKB aynı şekilde eksi 90 seviyesinin üzerinde ekleme yapmıyoruz. Asuzu aynı şekilde eksi 90 seviyesinin üzerinde ekleme yapmıyoruz. Kimpur kırmızı işaretlemişiz. Eksi 90 seviyesinin altında ve haftayı düşüşle kapatmış. Kimtex poliüretan hissesine ekleme yapabiliriz arkadaşlar. Stratejimize göre. Arçelik ekleme yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerinde. Türk Traktör ekleme yapıyoruz. Eksi 90 seviyesinin altında ve düşüşle kapatmış. Doğuş Otomotiv. Burada da ekleme yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerine atmış durumda. Yaylı Agro Gıda eksi 90 seviyesinin altında seyrine devam ettiği için ve kırmızı mumla kapattığı için ekleme yapıyoruz. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri. Bu da eksi 90 seviyesinin altında kapattığı için ve kırmızı mumla kapattığı için tekrardan eklememizi yapıyoruz. Ve bu hafta cazip hale gelen 6 tane hissemiz var arkadaşlar. Bunlar neler? Onlara bir bakalım. Europower Enerji, CW Enerji Mühendislik, Smart Güneş Enerjisi, Girişim Elektrik Sanayi yani GESAN, ACE Eczacıbaşı ve son olarak Saykursan hissesi arkadaşlar.
Bunların tamamı -90 seviyesinin altında seyrediyor bu hafta. İlk kapanışlarını yaptı. Bakın mesela Saykusan şuradaki -90 seviyesinin altında kaldığı haftadan sonra görüyorsunuz yaptığı yükselişi arkadaşlar. %116'lık bir yükseliş, gayet güzel. Diğer hisselerde de belki birkaç hafta -90 seviyesinin altında seyredecek. Buralarda diplerini oluşturacak. Ondan sonra yükselişini gerçekleştirecektir arkadaşlar. Bu stratejiye çok güveniyorum. Bakın mesela şurada da -90 seviyesinin altında kaldığı haftadan sonra Eczacıbaşı'nın gelen yükselişi görüyorsunuz arkadaşlar. Zirvesine kadar %124'lük, gayet güzel. Gesan'a bakalım. Gesan da aynı şekilde -90 seviyesinin altında. Şu an Kaufman hareketli ortalamasının da üzerinde. Muhtemelen buradan destek alıp yönünü yukarı çevirebilir. Şu Mayıs ayında -90 seviyesinin altına attıktan sonra gelen yükselişi görüyorsunuz arkadaşlar. %134'lük, gayet güzel. Smart Güneş Enerjisi'nde de aynı şekilde -90 seviyesinin altında ve toplamaya başlayabiliriz. Şurada bir önceki -90 seviyesinin altında kaldığı haftadan zirvesine kadar görüyorsunuz %202'lik bir yükseliş gelmiş. Yani bu şekilde tüm hisselerde bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Sadece ben burada bu videoyu çekerken, bu hisseleri araştırırken sadece teknik analizine baktım. Hiçbir hissenin mali tablo analizlerini incelemedim. Dolayısıyla sağlam bir şirket midir, kötü bir şirket midir bilmiyorum. Alımları yapmadan önce bir mali tablo analizi de yapmanızı öneririm arkadaşlar. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.